öz kardeşimiz Can Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'deyim. Havalimanına indiğinizde bu kapılardan çıkar çıkmaz hemen yanınıza korsan taksiciler geliyor. Burada normal taksiler de var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben sahil tarafına kadar gideceğim. Buradan sahil tarafına, yani Formula 1 pistinin olduğu yere kadar taksiciler 40 manat istiyor. Bolt uygulaması burada da aktif. Bolt uygulamasını kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey oldu. Ben gene Bolt'tan çağırdım. Ama gelecek olan arkadaş bana Bolt uygulaması çok az gösteriyor. 6-7 manat gibi bir şey gösteriyor. Buradakiler 40 manata gidiyor. 6-7 manat Bolt uygulaması gösteriyor. Arayan Bolt şoförü bana çok Bolt uygulaması farklı gösteriyor. Ben 20 manata götürürüm dedi. 20 manata anlaştık. Yani Bolt uygulaması da tam net sizi ne kadar götüreceğini göstermeyebilir. Benim şu an yaşadığım olay bu. Evet, aracım geldi. Şu anda Formula pistinin tam üstündeki balkonda yerimizi aldık. Formula 1'in başlamasını bekliyoruz. Ondan önce Formula 2 yarışı var. Az önce başlamıştı ama bir kaza oldu. O yüzden şimdi kırmızı bayrak çıktı. Şimdi Formula 2'nin tekrar başlamasını bekliyoruz. Çok iyi. Yani Formula 2'de beni bu kadar heyecanlandırıyorsa Formula 1'de ne olurum bilmiyorum ve o kadar yakınım ki piste. Yani şu an kırmızı bir tişörtümü sallasam yarışı durdurabilirim, yani o kadar yakınım. Hemen buradan geçecek araçlar. Şimdi Formula 1 test sürüşleri başladı. Şimdi araçlar geçerken benim sesimi bastırır. O yüzden sadece görüntü yayınlayacağım. Yani piste girip onlarla kapışmamak için zor tutuyorum kendimi. Gördüğünüz gibi. Bakü'nün arka sokaklarında yürüyorum. Bakü'nün arka sokakları da cadde gibi ama hep bütün yürüdüğünüz yerler, araç trafiğinin aktığı yerler hep geniş geniş, çok rahat. Şimdi hemen arka tarafında Formula pisti var. O yüzden birçok yol kapatılmış. Trafik biraz sıkışık. Normal şartlarda bu şekilde değildir. Çok kalabalık. Yani normalde de böyle mi? Normalde de böyleymiş. Şu an tabii dünyanın birçok yerinden Formula'yı izlemek için gelen insanlar da var tabii burada ama normalde de böyle çok canlıymış orası. Şimdi bir market turu yaptık. İşte su, kruvasan falan aldık. Fiyatlar biraz enteresan. Şimdi Azerbaycan'da asgari ücret 245 manat. Somon ekmek göremedim ama normal işte pideye benzeyen bir ekmeği var. 0,55 köpek. Yani kuruş gibi. Türk parasıyla aşağı yukarı 10-11 lira. Yani Türkiye'deki ekmek fiyatıyla hemen hemen aynı.
Ama asgari ücret burada 245 manat. Yani ortalama bir hesap yaptığımızda yaklaşık 400-450 adet ekmek alabiliyorsunuz. Yani bizim ülkemizde 1700 adet ekmek alabiliyorsunuz. Aradaki fark uçurum. Yani 245 manat da yaklaşık 200 dolar civarı yapıyor. Bizde 17 bin lira asgari ücret. 500 dolar yapıyor. Yani ben çok şaşırdım. Şimdi kendi enerjisini, petrol kaynakları sınırsız neredeyse doğalgazı olan bir ülkede bu kadar düşük bir asgari ücret. Ev kiraları da yüksekmiş. 400-500 manat civarı. Hani ortalama bir evde oturmak isterseniz. Şimdi kahvaltı için Riviera Otel'in restoranına geldik. Burası çok güzel deniz manzarası, Bakü'nün manzarası olan bir yer. Kahvaltı için omlet istedik. Buradaki yeşilliklerle yapılan bir omlet. Yanına buraya özel Azerbaycan'ın yaprak sarması var. Etli yaprak sarma. Kahvaltı için arkadaşıma kahvaltıda yedim dedik. Dedim biz Türkler yaprak sarmasını her zaman yeriz. Yaprak sarma da istedim. Çok lezzetli et suyu var içinde tabii etle yapıldığı için. Yeşilliklerle yapılan omlet de güzeldi. Yanında getirilen ekmekler çok güzeldi. Sıcak kızartılmış ekmekler. Buraya geldiğiniz zaman Riviera'ya kahvaltı için gelebilirsiniz. Manzara çok güzel çünkü. Tabii bir otel işletmesi olduğu için hizmet de çok güzel. 2 kişi için biz sadece derim serpme kahvaltı değil, normal kişisel kahvaltı aldık. Kişi başı 20 manat diye hesaplayabilirsiniz. Geldiğiniz zaman Riviera Otel Restoran tavsiye ederim. Azerbaycan'ın yerel para birimi manat. Buraya geldiğinizde havalimanındaki döviz bürosuyla şehir merkezindeki döviz bürolarının arasında çok bir fark yok. Yani 10.000 TL'de aşağı yukarı havalimanında bozmakla şehir merkezinde parayı bozmak arasında 200 lira gibi bir fark oluşuyor. Yani 10.000 TL'de bu oluyor. Ben dolardan manata çevirdim. Onda da yaklaşık 2-3 dolar civarı bir fark oluşuyor. Ama ben aracı Bolt'tan çağırdım. Kredi kartımla ilgili bir sıkıntı yaşandı. Yani kredi kartından çekmedi, nakit vermek zorunda kaldım. Havalimanında da bozmayayım, şehir merkezinde kur farkı olur diye orada bozmamıştım. Dolar olarak ödedim. Gene zarara girdim. Yani orada bozmuş olsaydım daha karlı olurdum. O yüzden havalimanına geldiğinizde, hani dediğim gibi arada çok cüzi bir miktar var. Yani yine ekrana havalimanındaki kur tablosuyla şehir merkezinde gördüğüm exchange ofislerdeki kur tablosunu getireyim. Aradaki farkı siz değerlendirirsiniz. Deniz kenarındaki bu kordon boyuna deniz kenarı milli park deniliyor. Bu kordon boyunca, yani bu milli park boyunca 93 adet nokta var. Bunların içinde parklar var, büfeler var, restoranlar var. Bu mini Venedik gibi turistik alanlar var. Ve bazı noktalarda Bak Telekom adında ücretsiz Wi-Fi noktaları var. Tabii ki çok hızlı çekmiyor. Yani hızlı bir interneti yok ama İşte haritalara bakabilirsiniz. WhatsApp mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz. Ücretsiz Wi-Fi noktalarını zaten o bannerları göreceksiniz. Göreceksiniz. Yani bayraklar var, ufak reklam bayrakları. Onları gördüğünüz noktada Bak Telekom. Bak burada Telekom var diyor. Orada ücretsiz Wi-Fi'ye de bağlanabiliyorsunuz. Burada birçok ağaç çeşidi var. Hatta zeytin ağacı bile var. Bu arkamdaki ağacın ne olduğunu bilen, üstündeki meyvenin adı ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın. Şimdi mini Venedik'e geldik. Bu arkamda göründüğünüz su havuzu. Burada kayıklara biniyorsunuz. Bu su havuzunun içinde yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca tur attırıyor size. Hemen orada kasa var. Kasadan biletini alıyorsunuz. Hemen
yanındaki kayıklara da 4 kişiye kadar müsaade ediyorlarmış. 2 öne 2 arkaya şeklinde. Toplamda 20 manat ücreti var. Geldiğinizde gezmek isterseniz. Eğer bu saat, ben erken saatte geldim çok kalabalık olmasın rahat gezebileyim diyerekten. Ama çok güneş var. Eğer bu saatlerde gelecekseniz şapka takmanızı tavsiye ederim. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Bakü'nün eski şehrindeyiz şu anda. Eski şehrin ara sokaklarına giriyorum. Orada geziyorum. Yani bir de konuşmam bastırılmasın, etraf sessiz olsun diyerekten özellikle boş sokakları görünce oraya giriyorum. Ama ayağımı sürterek giriyorum herhalde. İnsanlar böyle birden sağdan soldan insanlar çıkıyor. Çok otantik bir yer burası. Yani surların içinde olan bir şehir. Aynı şey Magosa'da vardı. Magosa kale içi. Yani gidenler varsa Kıbrıs Magosa'ya oradan hatırlar. Restorasyonlar güzel yapılmış. O tarihi doku bozulmamış. İçeride bazı resmi kurumlar da bulunuyor. İşte İtalyan konsolosluğu vardı, Macaristan konsolosluğu vardı. Ufak ufak butik oteller var. Ufak ufak kafeler, restoranlar var. Tabii ki turistik yer burası. Fiyatları da turistik. Yine Şirvanşahlar Sarayı burada içeride. Ulu Cami yani Cüme Cami buranın içerisinde. Aç artık amca telefonunu. Özellikle de ara sokaklarda gezerseniz gerçekten çok güzel. Hani etraf çevresinde de dolaşabilirsiniz. Hani orada şeyler var. Turistik hediyelik eşya satan küçük ufak ufak butik dükkanlar var. Onları da gezebilirsiniz ama bu ara sokakları da keşfedin. Yani arka fonda görüyorsunuz zaten. Böyle çok güzel sokaklar, detaylar çıkıyor. Zaten küçük küçük butik oteller var her tarafta. Yani burada kalacaksanız da girebiliyorsunuz ama tekerlekli sandalyeyle bu şekilde gezemezsiniz. Çünkü şöyle şeyler var, tümsekler var. Böyle arkamda gördüğünüz gibi merdivenler var. Bu ara sokaklarda maalesef tekerlekli sandalyeyle gezemezsiniz. Bakü'ye geldiğinizde muhakkak uğramanız gereken noktalardan birisi zaten bu eski şehir. Şimdi Bakü Ulu Cami'nin önüne geldik. Azericesi Cüme Camii. Burası 12. yüzyılda Zerdüş Tapınağı'nın olduğu yere yani Zerdüş Tapınağı varmış burada 12. yüzyılda. O yıkılıp yerine bu cami yapılıyor. İçeride bizim bildiğimizden haricen böyle taşlar var küçük küçük. O taşları secde ettikleri yere koyuyorlar ve o taşa alnı gelecek şekilde namaz kılınıyor. Caferi mezhebine göre secde sadece toprağa ve taşa yapılırmış. İçerisinde halı olduğu için taş yani toprak taş olsun diye o taşları secdeye koyup alınları o taşın üzerine gelecek şekilde namaz kılınıyor. O şekilde secde ediliyor. Burası içeri şehirde bir cami. Eski şehir burası daha doğrusu. Yani Bakü'nün eski şehri. Etrafı surlarla çevrilmiş. Buraya geldiğinizde çok güzel bir işleme var. Tavan işlemeleri. Gene sütun işlemeleri. Şimdi öğle namazı vakti olduğu için çok da kimseyi rahatsız etmek istemedim. Çok ufak bir görüntü alıp çıktım. Geldiğiniz zaman ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü gerçekten ziyaret edilmesi gereken işçilikler var içeride. Şimdi Kız Kulesi'nin önüne geldik. Burada yani Kız Kulesi zaten burası bir sur, burç. Burası şehri savunmak için kullanılan bir mekanizma. 14 manat Azerbaycan vatandaşı değilseniz çıkış ücreti. Bir de özünüzü aşağı atmıyorsunuz diyerekten bir uyarı veriyorlar ki atlamayın aşağı diye.
Eğer Azerbaycan vatandaşıysanız da 4 manata buraya çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir enteresan bir şey var. Bu kalenin restorasyonu yapılırken şimdi kuşlar biliyorsunuz bu tarz yüksek yapılara yuva yapıyorlar. Kuşların yuvalarını bozmamak için hemen bu taraftaki apartmanın dış tarafına kuş yuvalarını bu şekilde inşa ediyorlar buraya. Ufak ufak tuğlalardan zaten kuş deseni oluşturmuşlar. Bu kuşları oraya taşıyarak kuşların doğal yaşam alanını bozmadan bu restorasyonu tamamlamışlar. Bence çok güzel bir ayrıntı. Yani buraya çıktığınızda bir manzara var sadece. Yani başka bir şey yok. 14 manat yani Türkiye'de ne kadar yapıyor? Aşağı yukarı 300 Türk lirasına denk geliyor. Hani çıkmak isterseniz de güzel bir manzarası var. Ama şu anda çok sıcak. Öğlen vakti geldim ben. Yine şapka kullanmanızı tavsiye ederim. Bu saatlerdeki yaz dönemi burası. Yazı da sıcak. Kışta çok sert. Azerbaycan'ın hava iklim olarak biraz sert bir iklime sahip. Şimdi Şirvanşahlar Sarayı'ndayım. Şirvanşah Hanedanı'nın şahı Şah İbrahim döneminde yapılmış bu saray. Güzel, farklı bir saray ama şimdi ben düşünüyorum eski dönemi buradan saray olduğuna göre bir sürü insanlar çalışıyordu, bir sürü insan yaşıyordu. O yüzden biraz küçük gibi geldi bana. Hani Kapadokya'daki bizim konaklar bile daha geniş. Yani burayı saray olarak çok hayal edemedim. Ama içerisi güzel, değişik yani çok böyle fazla detaylıca şeyler yok içeride. Hani kap çanak bir müze gibi beklemeyin. Sadece bir saray ve dekorasyonu olarak düşünürseniz ya beklentinizi çok yükseltmeyin. Pencere yapısı vardı. Onu da zaten ayrı olarak pencerede değil de dışarıda ayrı bir yerde olarak sergiliyorlar. O pencerenin yapımı kiliselerde de çok kullanılıyor. Renkli camlardan desenli bir şekilde işlemeli bir ahşabın içine gene o ahşap işlemeleri gibi keserek renkli camlar yerleştiriyorlar ve dışarıdan gün ışığı içeriye vurduğu zaman renkli bir atmosfer ortaya çıkıyor. Bir o hoşuma gitti. Alt mahzenlere inen merdivenler var. Onlar kapalı. Aşağıda ne var, nasıl bir ortam var orayı merak ettim. Kapalı olduğu için, girmesi yasak olduğu için daha çok merakımı cezbetti. Giriş 15 manat. Yabancı yani biz için, yerli turistler için yani Azerbaycan vatandaşları için de 4 manat. Aslında bir arkadaşımla birlikte geldim buraya. Kendisi 2 manat demişti. Bizim için de 9 manat demişti ve 2 katına çıkmış fiyatlar. Yani bizim şansımıza tabii ki bu şeyler. Güzel, 15 manat Türk parasıyla aşağı yukarı şu anki kur baz alarak söylüyorum 300 Türk lirasına tekabül ediyor. Yani bizim paramız biraz değersiz olduğu için yüksek ama yoksa normal şartlarda bir turist için burayı ziyaret etmek 15 manat çok fazla bir fiyat değil. Geldiğiniz zaman gezebilirsiniz içeriği. İçeri şehir, eski şehir içinde ve yine UNESCO Dünya Mirası'nda yer alan bir yapı. Şirvanşahlar Sarayı'ndaki türbedeyiz şu anda. Yani değişik bir türbe. Herhalde bunun bu aşağıda galiba. Çok güzel bir akustiği var buranın. Burası da Seyit Yahya Bakuvi'nin türbesi. Yine burada türbeler alt katında türbe. Burayı bu şekilde boş bırakmışlar. Buranın akustiği daha güzel. Ey gidi Karadeniz. Benim bile sesim güzel çıkıyor orada. Evet bak girişi de buradaymış. İçeride çok fazla basamak var. Çok dar girişler var. O yüzden maalesef buraya tekerlekli sandalye giremezsiniz. Çocuk arabasıyla da giremezsiniz. Bizde yanardağ biliyorsunuz volkanik dağdır. Volkanik dağlar belli bir süre yanar, patlar, sonra söner. Bak burada
buradaki yanardağ hiç sönmüyor. Kaç yıldır yanıyor burası? Baktım internetten, bakmadın değil mi? Evet, yıllarca büyük ihtimal bir doğalgaz kaçağı var burada. Ki zaten biliyorsunuz Azerbaycan'ın doğalgaz kaynakları sınırsız, yani sonsuz gözüyle bakılıyor. O kadar sonsuz ki burada bir depremde çatlak ortaya çıkmış ve bir gaz açığa çıkıyor. Ve o gaz da yıllardır yanmaya devam ediyor. Burası şehir merkezine biraz uzak. Bolt, ben bir arkadaşımla birlikte geldim buraya. Bolt tarifesine baktım. 10 ila 15 manat arasında değişiyor. Buraya tek yön. Yani gidiş geliş bir 30 manat gibi bir şey düşünebilirsiniz. Küçük bir alan, yanan bölge ama enteresan. İçine para da atmışlar. Büyük ihtimal dilek dileyip para atıyorlar. Yani tabii saçma bir adet ama varsa boşa atacak paranız buraya gelip atabilirsiniz. Depremle bu çatlaklar ortaya çıkmış ama bu gaz sızıntısı bilinmiyor tabii. Bir çobanın yanlışlıkla burayı yakmasıyla ortaya çıkmış. O anı gerçekten görmek isterdim yani. Sigarasını atmıştır büyük ihtimal böyle. Gerçi 1950'lerde sigara var mıdır? Vardır. Tütün sarmıştır. Yakıp buraya atmıştır. Parlamıştır burası. Yani 1950'den beridir burada bu ateş yanıyormuş. Boşa yanan ateş. Halbuki bunu bir eve bağlasak bir fakirin evi ısınır. Buraya geldiğinizde başka bir şehire gitmek isterseniz tren güzel bir alternatif. Hızlı tren. Mesela ben Gence şehrine gideceğim. Normalde arabayla 4,5-5 saat civarı sürüyormuş. Yani kendi özel aracınızla. Ama ben trenle gideceğim ki burada Gatar diyorlar ona. Yani trene Gatar deniyor. Ben Gatar'la gideceğim Gence'ye. Standart olan ücreti 19 manat ve yaklaşık 4 saat sürüyormuş. Hatta 3,45 dediler. Bir de VIP olan varmış. O da 100 manat. Ben standart aldım. Tabii trenle 3 saat niye VIP gideyim. Neyse, sonuç olarak buradan başka bir şehre gitmek istiyorsanız tren güzel bir alternatif. Tren istasyonu da şehir merkezinde. Yani hemen hemen etrafındaki çevreye de yürüyüş mesafesinde. Google harita güzel çalışıyor. Ben uzaktan gördüm tren istasyonunu. Baktım harita dolandırıyor. Dedim ben buradan kestirmeden geçerim dedim. Geçemedim. Yani Google haritaya güvenin o konuda. Dediğim gibi tren güzel bir alternatif başka şehirlere geçmek için. Akşam yemeği için Eskişehir'de Old Mangal'a gittik. İlk önce köfte bozbaş ile başladık. Oranın yerel bir çorbası. Bizim sulu köfteye benziyor. Daha sonra ortaya yaprak hengel sipariş verdik ki benim Azerbaycan'da yediğim en beğendiğim yemektir. Favorim yani. Lüle kebabı aldık. Lüle kebabı da biraz bizim Adana'nın acısıza, yani Urfa'ya benziyor. Toplamda 36 manat ödedik. Fiyat çok uygundu. Yerel mutfak için tercih edebileceğiniz bir mekan. Canlı müzik de vardı içeride. Ben çok beğendim. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Can Azerbaycan'ın güzel başkenti Bakü'nün kapanış videosunu böyle arkamda Flame Tower, dağ üstü manzarasında, yani dağ üstü parkı burası, dağ üstü manzarasında kapanışını yapalım. Azerbaycan'a kısaca nasıl gelineceğini anlatayım. Uçağa biniyorsunuz, geliyorsunuz, bu kadar. Normal yeni çip kimlik, yani yeni çipli kimlik kartınızla Azerbaycan'a 90 gün oturum, yani vizenizle birlikte 90 gün kalabiliyorsunuz burada. Pasaporta ihtiyacınız yok. Bakü o kadar güzel bir yer ki, buraya için Asya'nın Paris'i diyorlardı ama Paris kimdir ya? Paris tipik bir Avrupa ülkesi. Burası çok şaşalı bir şehir. Bakü gerçekten, buraya Dubai benzetmesi yapılabilir. Dubai de öyle şaşalı bir yer. Buradaki işte gördüğünüz gibi arkamda, burası hani ikonik bir yapı. Yani Azerbaycan'ın o alev görselini inşa etmişler. Kocaman bir gökdelen. Ama şehir de öyle. Yani Sovyetler Birliği'nin eski şehirlerinde, mesela Gürcistan'da o eski yapılar kalmış. Burada da eski yapılar kalmış ama eski değil. Yani dış görünüşünü kurtarmışlar. O yüzden Bakü'ye geldiğinizde, ilk geldiğinizde yani bir şaşıracaksın. Ben çok şaşırdım çünkü. Çok güzel bir şehir. Yani çok güzel, gecesi gündüzü hep hareketli ve insanları kibar. Yani
Aynı dil, yani aslında farklı dil. Azerice konuşuyorlar. Sen Türkçe konuşuyorsun. Yani farklı bir dil konuşmanıza gerek yok ve iki kişi de birbirini anlıyor. O yüzden yani ömrünüzde bir kere olsun Azerbaycan'ı bir ziyaret etmeniz gerekiyor. Özellikle de Bakü'yü. Ben çok beğendim. Bir daha da gelirim buraya. Zaten çok kadim dostlarım var burada benim. Tekrar tekrar ziyaret ederim. Sizin de ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Altına yorum yaparsanız sevinirim. Azerbaycan'la ilgili, Bakü ile ilgili buraya gelmek isteyenler muhakkak yorum yapsın. Seve seve cevap veririm. Dediğim gibi Azerbaycan'a gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir şehirde, başka bir ülkede, başka bir videoda görüşmek üzere.